Ahmet'in mutfağından harikalara hoş geldiniz değerli dostlarım. Motorcu olduğum için burada biraz böyle makinenin gaz ayarına fazlaca verdim. Kusura bakmayın. Evet değerli takipçilerim, gördüğünüz gibi güzel portakal soslu bir cheesecake yaptım. Güzel değerli insanlara ikram için böyle bir şey yaptım. Gerçekten güzel oldu. Herkes beğendi. Gerek üstünün sosu, gerek bisküvisi, gerek ortasındaki muhallebi diyeyim. 10 numara oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle portakal aroması vermesi adına o üstündeki karışımı hazırlarken bir adet portakalın rendelenmiş kabuğunu kullandım. Ama bunu çok fazla karıştırmayın, acı olur. Yeterli diye düşünüyorum, bir 30 saniye. Evet dostlar, haydi başlayalım. Birçok tarifte bir paket bisküvi kullanıyorlar, fakat emin olun birçok kişi de yanlış tarif veriyor. Bir paket bisküvi yetmiyor dostlar. Ben ortalama 150 gram bisküvi kullandım. Sizin kullanacağınız tereyağı miktarı eğer fazla ise 150 gram yetmeyecektir. Bir 10-15 gram daha kullanmanız gerekir. Benim tereyağım biraz fazlaydı. 3 kaşıktı. Siz 2-2,5 kaşık da kullanabilirsiniz. Şu an bisküvimizi toz haline getiriyoruz. Daha doğrusu un haline getiriyoruz. Siz bu makine yoksa blenderla yapabilirsiniz. O da çok güzel iş görür. Normal un haline getirmeniz yeterli. Takriben bir 10 saniye yeter. İşte bu şekilde dostlarım. Kamerada çekim esnasında sıkıntılar oldu. O yüzden böyle biraz değişik bir video ile karşınızdayım. O yüzden kusura bakmayın. Uygun kabımıza döküyoruz. Daha evvelden eritmiş olduğum 3 yemek kaşığı tereyağını döküyorum. Bunu güzelce karıştıracağım. Fakat gördüğünüz üzere 3 kaşık fazla oldu bana. Siz maksimum 150 grama 2,5 yemek kaşığı katsanız kararında olur. Ben aşırı yağlı sevmiyorum diyen 2 katsa da olur. Güzelce karıştıralım. Ve kalıbımıza döküyoruz. Kalıp olarak ben 26 santim çapında bir kalıp kullandım. Bu tarif 25 ila 27 santim çapında olan kalıplar içindir. Eşit miktarda güzelce yayıp dağıtalım. Şimdi de bir nevi pres yapacağız. Tabanı düz olan herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Ben orayı biraz bozdum. Neyse, düzelttim. Aşırı sıkıştırmaya gerek yok dostlar. İlk önceki döküldüğü hali ile, yani dağıtıldığı haliyle şimdikini baz alarak ne kadar sıkıştırması gerektiğini hesap edebilirsiniz. Evet, bu şekilde yapıp dolaba koyuyoruz. Ortalama 1 saat kalıyor. Şimdi iç malzemesini hazırlayacağız. Ben 600 gram labne kullanıyorum. Ortalama 500 de kullanabilirsiniz. Ama 600 idealdir diyebilirim size. Bu kalıp için 600 idealdir. Özellikle size şunu hatırlatmak isterim dostlarım. Kaanlar markası Gimdes helal belgelidir. Kesinlikle tavsiye ederim. Zaten helal belgesi olmayan, özellikle Gimdes'ten helal belgesi olmayan ürünlerde yani tavsiye etmem. İnsan sağlığı açısından, özellikle dünya ahiret noktasında bizim yararımız olacaktır. Yeteri kadar şekeri döküyoruz. Ortalama 3 yemek kaşığı şeker. 3 tepeli yemek kaşığı diyeyim. Bunu güzelce harmanlıyoruz. Güzelce karıştıralım ki şeker eriyebildiği kadar erisin. Ondan sonra ben 160 gram kaymak kullandım. Krema kullananlar var. Kremalar caiziyet noktasında sıkıntılı olma ihtimalinden dolayı ben kaymak kullandım. Kaymağı da güzelce yediriyorum. Eşit miktarda
homojen olacak şekilde. Burada nişasta katıyorum. Ortalama 2 tepeli yemek kaşığı nişasta katıyorum. Aşırısına çok da gerek yok. Güzelce bunu da homojen bir şekilde karıştırıyorum. Kabım biraz küçük geldi. Siz bunu göz önünde bulundurarak daha büyük bir kabla yapabilirsiniz. Yumurtaları tek tek içine döküp güzelce yediriyoruz dostlarım. Burada blender da kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım. Yani elimle yapabileceğim bir şey için makine kullanım gereksinimi duymadım. Diğer yumurtayı katıyoruz. Burada 1 adet vanilya katıyorum. Bunu da güzelce yedirelim dostlarım. Güzelce karıştıralım. Ve 3. yumurtamızı katıyoruz. Dibini sıyıralım israf olmasın. Ve burada içerisine bir portakal kabuğu, yani rendelenmiş portakal kabuğu döküyoruz. Burada 1 adet daha vanilya katıyorum. Çünkü ben vanilyalı şeyleri seviyorum. Çok güzel bir aroma katıyor. Burada pişirme süreci uzarsa içine kattığınız portakal kabuğundan dolayı acımtırak bir tad olabilir. Bu durumda pişirme süresini ortalama 40-45 dakikadan fazla tutmayın. Artı her ihtimale karşı böyle bir şeyle karşılaşmamak adına bir portakal değil de yarım portakal kabuğu kullanabilirsiniz. Rende olarak. En azından böyle bir ihtimalden kurtulmuş olursunuz. Deneme yanılmalardan kurtulmuş olursunuz. Tek seferde yapmış olursunuz. Kusura bakmayın bu arada üşütmüşüm motosikletten. Biraz faranjit olmuş boğazım. Evet, bu kıvamı gördüğünüz bu şekilde olacak. Dolaptan çıkardığımız kalıbımıza döküyoruz. İlk kez yaptım ben bu cheesecake'i. İkinci kez yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü çok zahmetli. Ama gerçekten çok güzel oldu. Köşeleri yanmasın diye alüminyum folyo ile kaplıyoruz. Bir nebze ısıyı yansıtıyor. Az almasını sağlıyor içeri. Dikkat edin bak, üzerine değil. Alüminyum folyoyu gıda ile temastan sakının. Kesinlikle sakının. Sağlığa zararlıdır. Bunu şimdi fırına koyuyoruz. Fakat burada özellikle dikkat etmeniz gereken şey etrafından, sağından, solundan, ortasından böyle yarık yarık olmaması için yeterli içinde nem olması gerektiğinden dolayı altına ısıya dayanıklı bir kapla su koyuyoruz. Şimdi üstünün jelini yapmak için biz o pişerken bunu yapalım. Burada 200 milim portakal suyu kullanacağız. Dileyen 250 milim de kullanabilir. Sıktığımız portakalları güzelce süzüp içerisine 1 su bardağı su koyuyoruz. Kısık ateşte üzerine aşırı şekerli seven 2 yemek kaşığından fazla dökebilir ama aşırı şekerliye gerek yok. Burada 2 tepeli yemek kaşığı kadar nişasta döküyoruz. Güzelce karıştırıyoruz ama ilk önce altını yakmadan karıştırıyoruz ki nişasta top top olmasın. Son 30 saniye kadar kala 1 adet portakal kabuğu rendemizi içine döküyoruz. Tekrar ediyorum, burada aşırı ısıda bekletirseniz portakal aromasından daha çok acımtırak bir şey olur. Bunu istemiyoruz. Ben üstünü biraz fazla kızarttım. Çok göze de hoş geldiğinden. Birazcık daha böyle çiğ değil de kararında pişirmek istedim. Biraz fazla pişirmek istedim. Benim bu çok hoşuma gidiyor, bu görüntü. Ve evet dostlar, hazırladıktan sonra dolaba koyuyoruz. Birkaç saat, takriben imkanınız varsa en az 10 saat dinlendirin. Çok daha güzel olacaktır. Gerek bisküvisi, gerek ortasındaki o peynirden yaptığımız kısım, gerek üstü 10 numara olacaktır. Evet dostlarım, gördüğünüz gibi tarife harfiyen uyarsanız 3 kısımda da güzel bir yani kek elde edersiniz. Güzel bir pasta elde edersiniz. Güzel bir cheesecake elde edersiniz.
Benden bu kadar dostlarım. Videolarım eğer faydalı oluyor ise videolarımı beğenerek kanalıma abone olursanız sevinirim. Afiyet, şifa olsun. Allah'a emanetsiniz. Bu arada dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz üzerine. Ben bu şekilde yaptım. Dileyen sade de verebilir. Çünkü portakal aroması gerçekten leziz. Neyse daha fazla uzatmayayım. Sizi bu cheesecake'le baş başa bırakıyorum.